Enderunlu Fazıl. Asıl adı Hüseyin'dir. Filistin'in Akka Kalesi'ne bağlı Safed kasabasında dünyaya geldi. Mahlası Fazıl'dır. Enderun'da yetiştiği için Enderuni veya Enderunlu diye de anılır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber küçük kardeşi Hasan'ın ölümüne söylediği tarih manzumesinin yardımıyla bunu yaklaşık olarak tahmin etmek mümkündür. Kaptanı Derya Kezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından kardeşi Hasan Kamil ile birlikte İstanbul'a getirildi. Hükümdarın fermanı ile kendisi ve kardeşi 1775'te Enderun'a alındı. Bu sıralarda Fazıl 18-19 yaşlarındaydı. Enderun'da iyi bir eğitim görerek yetişen Fazıl sefahate düşkünlüğü ve aşk maceraları dolayısıyla daha sonra saraydan çıkarıldı. İstanbul sokaklarında 12 yıl kadar perişan ve serseri bir hayat geçirdi. Sefalet ve geçim sıkıntısı çeken Fazıl, bu durumunu 3. Selim'e ve dönemin ileri gelenlerine sunduğu dokunaklı kasidelerle belirtmeye çalıştı. Muhtemelen bunların etkisiyle Rodos vakıflarıyla ilgili bir tevliyete nail oldu. Bunu gelir bakımından az bulan şair haceganlık rütbesini istedi ve bu isteği de kabul edilerek bir süre Halep defterdarlığında bir memuriyetle, daha sonra da Erzurum ve yöresini teftişle görevlendirildi. İstanbul'da bulunduğu sıralarda hicivleri dolayısıyla hakkında yapılan şikayetler üzerine 1799'da Rodos'a sürüldü. Enderunlu Fazıl Rodos'ta iken gözlerini kaybetti. Bunun, orada sürgün bulunan Reisülküttab Ebubekir Ratip Efendi'nin idamının kendisinde meydana getirdiği şiddetli sokun tesiriyle olduğu söylenmektedir. Bundan dolayı İstanbul'a dönmesine izin verildi. Daha sonraki 10 yılını yatakta geçiren şairin ölümünden 1-2 yıl önce gözlerinin açıldığı belirtilmektedir. Fazıl, caize alarak geçimini sağlayabilmek için kör ve yatalak iken bile padişaha ve dönemin devlet büyüklerine kasideler sunmuştur. Ölümü için, Göçtü Fazıl Bey Gice ahbabın alan eyledi, dizesi tarih düşürülmüştür. Eyüp'te Eyüp Sultan'ın kabristanına yakın Kızıl Mescit mezarlığına defnedilmiştir. Enderunlu Fazıl'ın edebi kişiliği. Fazıl divanında, özellikle kasideler bölümünde izleri sürülebilen belirgin bir gerçekçi yaklaşım hakimdir. Şair, hayatının büyük bölümünü sürgün ve affedilme arasında geçirdiği için divanında döneminin yöneticilerine yazılmış 90 kadar kaside vardır. Bu kasideler, şairin hayatına ve psikolojisine dair önemli veriler içerir. Coşkusunu Nedim'den ve umarsızlığını Sabit'ten gelen çizgide dillendirmeye çalışan şair, geçmişe dönük muhasebe ve pişmanlık anlarında ise Nabi'den ödünçlediği bir üslupla hikmetli sözler söylemeye gayret eder. Fazıl, İstanbul manzaralarını, sosyal olayları ve gerçek sevgili tipine ait güzellik unsurlarını kendine has bir yaklaşımla anlatır. Divanında başta tarih ve coğrafya olmak üzere çeşitli ilimlerden devşirdiği kavramlarla örülmüş şiirler vardır. Enderunlu Fazıl'ın eserleri. 1. Divan, Enderunlu Fazıl, oldukça hacimli bir divan sahibidir. Fazıl divanının farklı kütüphanelerde yazma nüshaları vardır. Bu nüshalardan, şairin sağlığında kendisi gibi Enderunlu olan şairlerden vasıfın istinsah ettiği, Topkapı Sarayı Hazine Kitaplığında kayıtlı nüshaen eski tarihlidir. Fazıl Divanı, 1870-71'de Bulak'ta basılmıştır. İkinci Çenginame, Rakkasname olarak da bilinir. Farklı milletlerden 42 erkek köçeğin tasvir edildiği eser, murabba biçimiyle yazılmıştır. Enderunlu Fazıl'ın mesnevileri. 1. Defter, Aşk, şairin aşk maceralarını anlattığı 438 beyitten oluşan bir mesnevidir. Eserine güzellik ile aşk arasındaki ilişkinin öznesi konumundaki aşığın tanımıyla başlayan Fazıl, Allah'ın sıfatlarına ve Hazreti Muhammed'e göndermelerde bulunarak güzellikle aşk ilişkisini temellendirir. 2. Hubanname, Şehrengiz geleneğine eklemlenebilecek bu eser, 796 beyitten oluşan bir mesnevidir. Bu mesnevi, sevgilinin, hangi memlekette güzel çoktur, sorusuna cevap olmak üzere yazılmış ve Reisülküttab Ebubekir Ratip Efendi'ye ithaf edilmiştir. 3. Zenanname, Fazıl bu eserini Hubanname için teşekkür eden sevgilisinin isteği üzerine yazdığını söyler. 1101 beyitli bir mesnevidir. Şair, eserin giriş kısmında klasik şiir adabına göre kadın güzelliğinden söz etmenin abes olduğunu kaydettikten sonra, çeşitli milletlere ait kadınlardan bahsetmiştir. Enderunlu Fazıl'a ait bir şarkı. Şemsiye tutmuş el, aman. Kayıkta nur siyah. Uşak izarından hemen. Ruhsarını saklar omah. Şemsiyede olmah beş. Güya bulut içre güneş. Fazıl gibi hep nale, kes. Eyler yolunda ahobah. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.